Merhabalar sevgili Akrep ve yükselen burcu Akrep, Ay ve Stelyum Akreplerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım kariyer hayatında, aşk hayatında, hayatının genelinde senin için son bir hafta 10 günlük en fazla arkadaşlar süre içerisinde senin için hangi enerjiler akacak Akrep burcu? Son kez kartlarımı senin için karıştırdım ve ilk kartımız arkadaşlar görüyorsunuz para beşlisi. Her anlamda kayıptır. İflasın eşiğine gelmektir. Yani niye bu enerji çıktı bilmiyorum ama hani diğer kartlara göre yorumumuzu yapacağız. Yani şu an akreplerde inanılmaz bir yalnızlık hissi de var aynı zamanda. Sağlık kupa dörtlüsü. Oo arkadaşlar. Kartlarımızı açalım. Kupa onlusu, aile ile ilgili sorumluluklar ve aile ile ilgili halledilmesi gereken konular da verdi burada. Kılıç kahyası. Şimdi burada Akrep burcu aile içerisinde bir şeyler açığa çıkacak ve bir şeyleri öğreneceksin. Eğer senden gizlenen bir takım konular varsa, göremediğin, gizli kalan, hakkının yenilmesi gibi ayrıyetten gizli kalan bir şeyler varsa bunlar açığa çıkacak. Aile içerisinde şimdi bak, kupa dörtlüsü burada bir şeyleri aynı zamanda küsmektir ama bu illa senden kaynaklı değil. Aileni ilgilendiren aile, akrabalar, yakın çevre, her türlü konular. Buralarla ilgili küs olduğun, dargın olduğun kişiler, durumlar varsa bunlarla ilgili bir yüzleşme, bir konuşma, bir orta yolu bulma durumları olacak. Ve yine aileden sana gelecek olan destekler de söz konusu. Yani ana konun aile. Ailenin geleceği, maddi konular, ailenle birlikte yaptığın işler, yürüttüğün konular, ailende küs olduğun kişiler, açığa çıkması gereken konular neyse tüm bunları ilgilendiren konularla çok meşgul olacağını söylüyor. Pek çok evet, yani burada bir adım var arkadaşlar. Bir özür, bir adım, bir barış ve bir şeylerin tamamlanması ve tüm bu alanları şifalandırmak için güzel bir başlangıç içerisinde bulunacağını söylüyor bu kartların mesajı. Özellikle hava grupları ve toprak grupları kişileriyle, Kova, Terazi, İkizler ve Boğa, Başak burçlarıyla yaşamış olduğun küslükler, dargınlıklar varsa bunlar şifalanacak diyor. Bir diğer etki ise şu. Bundan sonraki süreçlerde dürüstlük senin için çok önemli olacak. Bazı akrepler parayı çok hırs yapmış olabilir. Gücü çok hırs yapmış olabilir. Çok fazla madde odaklı olmuş olabilir. Bu yüzden de her şeyi eline yüzüne bulaştırmış olabilir. Bakın direkt para beşlisiyle başladık. Tamamıyla dışarıda kalmak. Mutsuzluk, iflas, kayıp, parayı denkleştirememek, tatmin olamamak, fırsatları değerlendirememek ve sürekli bardağın boş tarafına bakmak. Kartlar diyor ki tam bu noktada, yani enerji diyor ki tam bu noktada neyi eksik yaptıysan, nerede ne kadar hırs çalıştırdıysan ya da nerede ne kadar fazla verici davrandıysan, özellikle hava grubu olan akrepler. İşte akrepsindir ki Vedik astrolojiye göre burçlarımız değişiyor ya arkadaşlar. Terazi etkili olanlar, Kova, Terazi, İkizler etkili olanlar, Terazi burcu çok baskın, ekstra bir verici olmuş olabilirsin. Yanlış insanlara güvenmiş olabilirsin. Bakın bir kısım akrepler de böyle. Gerçekten yanlış tercihler, yanlış işlerin içinde olmak, burada bir engel var. Projelerini tamamlayamamak, işlerini tamamlayamamak, yanlış kariyer planının içinde, yanlış kişilerin içinde debelenip durmak. Bunları fark edeceksin. Burada senin farkındalığın çok yükselecek. Maddi hırsların var, başarılı olmak istiyorsun, mutlu olmak istiyorsun ama bir taraftan korkular da var. Alttan alta çalışan kibir var, bencillik var, olumsuz davranışlar var. Tüm buralarla ilgili bak, bu blokajla, ya parayla ilgili blokajların kalkıyor. İster senden kaynaklı olsun, ister karşı taraftan kaynaklı olsun. Saplantılar varsa bunlar azalacak diyor. Engeller, blokajlar varsa bunlar birazcık daha azalmaya doğru gidecek. Çünkü sen burada hani artık pek çok akrep burcu gerçekten dibin dibini görmüş arkadaşlar. Bakın direkt para beşlisiyle başladık. Dibin dibini görmüş. Bunları diyor ki bak, sen kendinde fark edemediğin ya da dışarıda fark edemediğin eksik yedik ne varsa bunları fark edeceksin ve yeni bir başlangıç gerçekleştireceksin. Yeni bir başlangıçtan da ziyade bir şeylerin temelini çok daha sağlam bir şekilde ilerletiyor olacaksın. Konuşman mı, halin mi, üslubun mu, tavrın mı? Binlerce kişi izleyecek. Herkesin bireysel süreci çok çok farklı. O yüzden ben gerek astroloji olsun,
olsun, gerek tarot olsun, tek düze yapılan yorumlara çok karşıyım arkadaşlar. Yani orada bir etki vardır ama herkes bireysel olarak o etkiyi çok farklı yaşar. Kişinin olgunluğuna göre, attığı adımlara göre. Yani temelde şöyle düşünelim. Dediğim gibi yani herkes onu çok farklı yaşar. Olay aynıdır ama herkes çok farklı yaşar. Bakış açın, farkındalığın, uyanışın neyse. Burada diyor ki bak işte bu engeller neyse senden kaynaklı veya karşı taraftan kaynaklı dedim ya. Bunları fark edeceksin Akrep Burcu. Gerçekten bir fark etmek var ve o yolundaki taşları, kayaları, çakıl değil yani bu. Kayaları temizlemeye başlayacaksın. Ve burada yeni bir şeylere yönelmek, yeni işbirliklerine, yeni alanlara, sanatsal konular aynı şekilde. Buralara bir yönelmek var diyor sevgili Akrep Burcu. Ve burada maddiyatla ilgili bir gelişme olacak. Bir iş öyle mi diyelim tam olarak? Hani burada küçük bir şey var ama adalet. Yani evet. Söylediğim şey buydu arkadaşlar. Adalet ve kıyamet. Bir gelişme olacak. Gerçekten önemli bir farkındalık yaşayacaksın. Az evvel saydığım konular dahil olmak üzere ve diyeceksin ki ben bundan sonra bu şekilde hareket edeceğim. Neden bunları yaşıyorum? Neden bu sıkıntıları yaşıyorum? Neden bu engeller ile karşılaşıyorum? Neyse bunları tek fark edeceksin. Ve burada ciddi bir uyanış ve fark ediş var. Aynı zamanda bu süre zarfında özellikle bu bir hafta en geç 10 güne niyet aldım ya arkadaşlar. En geç diyorum. Gördüğün rüyalara da dikkat et, işaretlere de dikkat et, aldığın mesajlara da dikkat et. Tam çıkış yolu bulamıyorum deme noktasında çıkış yolunu bulacaksın. Çünkü pek çok Akrep Burcu'nda da şu var. Fırsat var, seçenek var, yöntem var ama onu göremiyorsun. Bardağın hep boş tarafına bakıyorsun. Ama öyle ki, ama böyle ki, ama şöyle ki. Boş tarafına bakıyorsun. Bunu sakın yapma diyor Akrep Burcu. Çok güzel bir fırsat var önünde. Geldiği geliyor. İşte tam bu noktada o engeli, o blokajı çözmen gerekiyor. Dedim ya binlerce kişi izleyecek. Belki kullandığın bir üslup, atman gereken bir adım. Ne o engel? Bunu bir gör diyor. Burada bir farkındalık var arkadaşlar. Bir adalet var. Bazılarınızın mahkemeyle ilgili uğraştığınız konular olabilir. Hak arayışınız olabilir. Bunlarla ilgili de enerjileri akıttı. Peki bakalım devam edelim. Sağlıkla ilgili de bazı akrepleri sıkıntılı gördüm açıkçası. Değersizlik, yalnızlık, böbreklerle ilgili sıkıntılar, karaciğerle ilgili sıkıntılar, beyin bölgesi, ayaklar, bacaklar, sinir sistemi. Ve alttan alta çalışan o fakirlik durumu. Ve kilo alıp verme arkadaşlar. Bazılarınız çok kilo verebilirsiniz. Bazılarınız da çok kilo alabilirsiniz. O içindeki boşluğu doldurmak için hani öyledir ya bazıları mutsuz olduğunda yer, bazıları da mutlu olduğunda çok yer ya. Burada hani işte bu da yine hani bireysel olarak herkese farklı çalışır. Vücudunla ilgili kilo alıp verme durumları da olabilir sevgili Akrep Burcu. Şeytan kartı yani bakın arkadaşlar bağımlılıklar, takıntılar, hırslar. Yani buraya kimin enerjisi aktı bilmiyorum. Biz fark edemiyoruz kendi içimizdeki onları. Yani tek bir şeye bakıyor bazen. Bazen tek bir kelimeye, tek bir cümleye bakabiliyor. Ya da tek bir düşünceye, kendi içinde o dönüştürdüğün tek bir hisse de bakabiliyor olayların açılması. Pek çok Akrep Burcu zaten etrafındaki düşmanlarla sıkı sıkıya mücadele veriyor. Ve rakiplerine yenik düşmüş akrepler var. Ama öyle büyük bir fırsat var ki Akrep bunu göremiyor arkadaşlar. Bunu göreceksin ya tek bir adım diyor, tek bir adım. Bunu fark edeceksin. İşte bu bir hafta ve 10 günlük süre içerisinde. Akrep bu kadar değil yani. Akrepte bitmelik bir durum yok. Bunu fark ediyorsun. Aynı zamanda sana zarar verenler de var. Ya burada akrep hani kötü olmak istemiyorum ama beni buna zorluyorsunuz diyen akrepler de var. Kendi içinde verdiği bir savaş var. Takıntılar, bağımlılıkların, aşk olsun, diğer konular olsun bir türlü kendine yediremediğin durumlar var. Aşırı hırslardan kaçın diyor kartların mesajı. Bu sana kaybettirir. Asla aşırı hırsa düşmeye, çok fazla maddeci olmamaya dikkat et diyor Akrep Burcu. Bakalım başka ne gelecek? Bak senin kartında geldi. Ölüm kartı. Buraları artık bitireceksin sen. Ve hayatında gerçekten çok önemli değişimler, dönüşümler olacak. Çünkü gerçekten taktik maktik yok. Bam 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 diyorsun yani. Önemli farkındalıklar olacak arkadaşlar. Devam edelim. Ve bir şeyleri yeniden inşa etmen gerekiyorsa yeniden inşa edeceksin. Geçtiğimiz son 7 ay özellikle
Ve bundan ya önceki akrep dönemi de aynı şekilde arkadaşlar. Verdiğin emeklerin hepsi çöp. Hepsi çöp olmuş sanki. Verdiğin emeklerin hepsi çöp olmuş sanki. Bir şeyler artık bitiyor. Bağımlılıkların varsa kurtulacaksın. Takıntıların varsa kurtulacaksın. Etrafındaki şeytanlar varsa onlardan kurtulacaksın. Seni bağlayan, esir tutan neyse bak aşk hayatın olsun, kariyer hayatın olsun, hayatının genelinde. Esir tutan neyse bunlardan kurtuluyorsun. Ve emek verdiğin şeylere sahip çıkacaksın. Ben buna bu kadar emek veriyorsam ben bundan o hakkı almam lazım diyorsun. Yani en çok da bunu yediremiyor akrep kendisine arkadaşlar. Bak hayatının genelinde çok emek verdim. Özellikle burayla kim uyumlandı bilmiyorum. Tabii her zaman söylüyorum ben. Her burcun iyisi var, kötüsü var. Yıllardır söylüyorum arkadaşlar. O yüzden hani her zaman ne diyorum? Kalbi, gönlü, ruhu temiz arkadaşlarım için niyetimi alıyorum diyorum değil mi? O yüzden bazı arkadaşlar da şunu yazmayın. İşte akrep bana şöyle kötülük yaptı. Aslan bana şöyle kötülük yaptı. Ben kimlere niyetimi aldığımı söylüyorum her zaman. Burada diyorsun ki ya ben çok emek verdim. Ben bunu karşılığını alacağım ya. Böyle bir hırs çalışacak akrepte arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Nedir bu diyelim. Aslan adam ters geldi. Kabul edeceğim. Gece uykusuzlukları çok fazla akrep burcu. Yani uykuda da sorun var. Uyuyamıyorsun. Düşünmekten uyuyamıyorsun. Ayaklarla ilgili sıkıntılar olabilir bazılarınızda arkadaşlar. Çok yoğun bir dönem. Para harcamalarına bu dönem birazcık dikkat et diyebilirim. Ama bakalım şuraya bir kart alalım. Yani bayağı bir şey oldu burası arkadaşlar ya. Her şey mi askıda kalır? Yani her şey mi beklemede kalır? Her şey mi askıda kalır? Ne olacak burası diyelim? İlk 5 gün özellikle sözlü münakaşaya dikkat et iş ortamında. Birileri birazcık seni incitmek isteyebilir, kalbini kırmak isteyebilir. Bazı sözel tartışmalar olabilir. Fakat burada gerçekten akrepte ciddi bir uyanış var. Kurnazlıksa kurnazlık, hak almaksa hak almak. Yani burada akrebe bir farkındalık verilecek. Ve akrep en baştan beri görmediği şeyleri fark edecek. Ne kadar yanlış yerlerde gezdiğini, ne kadar yanlış şeye yanlış zaman harcadığını. Ya da bir de nasıl bir şey biliyor musun? Hani doğru yerde olsa bile sanki o fırsatı da doğru zamanda değerlendirememiş gibi. Kılıç üçlüsü, asa dörtlüsü. Şimdi buraya bir kart daha alacağım. Bakar mısınız yani hayal kırıklıkları, iş çevresi, yakın çevre, iş ortamı. Şimdi bakın bu bir hafta ve 10 güne niyet aldım ya en fazla. İş görüşmesi ve toplantılar olacak. Buralarda birileri seni engellemek istiyor. Bakın akrebin önüne sürekli çıkan engeller var. Ama ne olursa olsun bu engellerde kimse başarılı olamıyor. Yeni bir sistem kuruyorsun sen. Yeni bir iş kuruyorsun. İş görüşmesi, anlaşma, toplantılar, görüşmeler, etkinlikler bunlara katılabilirsin. Davetlere katılabilirsin Akrep Burcu. Yani işte zekanla kazanacaksın. Zekanla ve kararlılığınla kazanacaksın ve burada artık o kaderin çarkını kendine doğru çeviriyorsun. Burada nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi bakın gerçekten bu çok ince bir nokta oldu benim için. Nasıl işin içinden çıkacağımı bilemedim açıkçası. İki farklı akrep var burada ama temelde hani genelde enerjiyi aldığım için akrep dediğim gibi hani her zaman kimlere niyetimi aldığımı söylüyorum. Akrep burada önceden sorun ettiği şeyleri artık sorun etmeyecek. Ve olayların üzerine hani yürüyorum acılara korkmuyorum diye bir şarkı vardı ya arkadaşlar. Gerçekten öyle bir noktaya geleceksin. Burada sana güç verilecek, enerji verilecek, potansiyelin artacak. Yani çok güçlü enerjilere geleceksin ve burada artık mantıksal hareket edeceksin. Çünkü akrep çok fazla duygularıyla da hareket etmiş ve yaşadığı acıyı kimseye anlatmamış. Yalnız kalmış ağlamış, kapı arkasında ağlamış, yatarken ağlamış, uyurken ağlamış. Akrep hep kendi acısını içinde yaşamış. Artık bu saatten sonra duygusal hareket etmeyeceksin. Bu bir hafta ve 10 günlük süre içerisinde duygusal değil daha çok mantıksal hareket edeceksin. Enerjin artacak, zekan artacak ve kaybettiğin saygınlık varsa bunları tek tek geri kazanacaksın. Ve burada ortaklı yapabileceğin işler var. Kader çarkına kart çekeceğim. Artık burada çark senin için dönmeye başlıyor ama burası neden kilit ve neden zorlayıcı dedim biliyor musunuz? Burası hani şey deriz ya işim şansa kaldı. İşim Allah'a kaldı. Hani ne çıkacak bahtıma çok merak ediyorum dediğim bir durum var açıkçası. Hani buraya bir çekelim bakalım. Akrebe gelecek olan şey nedir?
Yani kader çarkı kılıç onlusu arkadaşlar. Tılsım sekizlisi. Şimdi Akrep Burcu karmik bir sürecin içinden çıkıyorsun. Gerçekten yüzmüşsün kuyruğuna gelmişsin. Özellikle kariyerinle ilgili ne yaparsam yapayım olmuyor dediğin durumlar artık bir toparlanıyor. Maddi sıkıntılar çok fazla var arkadaşlar. Bunlar toparlanmaya başlayacak. Kariyerde yeni bir iş, yeni bir fırsat, yeni bir eğitim, yeni bir adım. Acemice başlayabileceğin bir işte profesyonel bir hale gelmek ve daha önce kimsenin fark edemediği bir şeyi fark edebilirsin. Yeni arayışlar içinde olacak Akrep Burcu. Yeni hamlelerde bulunacaksın, yeni adımlar atacaksın. Ve burada seni tatmin etmeyen bir şeylerden artık gidiyorsun sevgili Akrep Burcu. Hırsızlıklara da çok dikkat edin arkadaşlar. Onun da uyarısını yapayım. Yani birileri sizden fikir çalmak isteyebilir, ürün çalmak isteyebilir, malzemeni kaçırabilir mesela. Hani negatif ve kötü şeyleri iptal edelim ama bazı hırsızlıklara da dikkat et. Yani sürekli senden beslenmek isteyenler de var etrafında Akrep Burcu. Bunlara karşı da tedbirli ol diyebilirim. Buraya başka hangi kart gelecek diyelim. Büyücü ve para kraliçesi. Arkadaşlar Boğa Başak burçlarından destek gelecek. Özellikle bir hanımefendiden bahsetti. Etrafında aileden ya da iş çevresinden Boğa Başak burcundan bir hanımefendiden sana sağlam bir destek gelecek ve burada artık tüm bu konuları aşıyorsun. Bir hafta ve 10 günlük süre içerisinde yani o kadar çok şeyi bir arada yaşayabilirsin ki ama günün sonunda toparlıyorsun Akrep Burcu ve burada bir başarı var, bir zafer var. Yeteneklerini kullanabilmen için, projelerini, fikirlerini hayata geçirebilmen için güçlü bir destek gelecek. Burada bir sağlamlık var, görünür olmak var ve ortaya çıkmak var. Aklını, kalbini, yeteneğini, iletişim dilini, cazibeni, çekiciliğini, her şeyi kariyer hayatında bir arada kullanabileceksin diyor. Ve bu da sana başarı getirecek diyor. Aynı zamanda dediğim gibi pek çoğunuz için Boğa ve Başak Burcu'ndan bir hanımefendiden gelecek olan destek var. Akrep Burcu yani 30 yaş üstü, 35 yaş üstü birinden bahsediyor arkadaşlar. Yaş önemli değil ama bazılarınız için belki önemli olabilir diye söylüyorum. Şimdi aşkla ilgili pek bir şey yorumlamak istemedim. Çünkü şu an burada akreplerde aşkla ilgili çok fazla bir şey yok gibi. Aşk hayatını birazcık askıya aldığını görüyorum ben senin. Bir bekleme dönemindesin Akrep Burcu. Acele karar almamak önemli olacak. Aşk hayatınla ilgili de evet karmik bir süreçten çıkıyorsun. Ama burada aşk akrep için mesele değil. Akrep burada kendi ışığını fark etme yolunda ilerleyecek arkadaşlar. Kendi bağımsızlığını ilan etme, kendi potansiyelini fark etme. Ve burada diyor ki her şey bitti derken bir anda pozitif gelişmeler olmaya başlayacak. Ve sen kendini yeniden oluşturacaksın, gücünü fark edeceksin. Ne kadar beğenildiğini, ne kadar farklı fırsatlarının da olduğunu ya da karşı tarafın seni ne kadar çok sevdiğini, senin için emek harcamaya hazır olduğunu. Herkes kendi durumuna göre alsın ama hani aşktan da ziyade burada akrep kendisini bulmaya başlıyor arkadaşlar. Pek çok akrepte zaten sağlam bir ilişki var. Ama her iki tarafta farklı arayışlar içinde sanki. Acaba o mu doğru, başkası mı doğru, başka seçenek de olabilir mi, o da olabilir mi? Aslında siz tamsınız. Yani siz tam eşsiniz zaten birbirinize. Tam birbirinizi tamamlayacak partnerlersiniz, kişilersiniz diyelim arkadaşlar. Ama her iki tarafta farklı yerlere dağılmış gibi, bir türlü bir şeyler oturmamış gibi. İşte bununla ilgili de bir ışık olacak. Yani her türlü karmik süreçlerden çıkıyorsun Akrep Burcu. Bakalım başka ne gelecek diyelim arkadaşlar. Evet. Yani ne dilediğini şu an kalbinden ne dilediğini ne istediğini bilmiyorum. Ya da neyin sorgusu içindesin, neye cevap arıyorsun bilmiyorum ama kalbindeki sorunun cevabı evet. Bir de burada şimdi para beşlisini az önce de şeytan kartını falan gördük ya arkadaşlar. Burası bayağı bir karışıktı. Parayla ilgili dikkat et. Sosyal medyadan bile kandırabilirsin. Bir ürün almak isteyebilirsin, bir ev almak isteyebilirsin, bir yatırım yapmak isteyebilirsin. Ama yanlış kişilere paranı kaybedebilirsin. Dikkat et. Sosyal medyaya örnek veriyorum. Çünkü en büyük tuzaklar orada arkadaşlar. Yani daha çok olduğu için dikkat et. Yani takip ettiğin kişilere dikkat et. Anlatabiliyor muyum? Her anlamda dikkatli ve tedbirli ol para konularında Akrep Burcu. İyice araştırmadan hiçbir şeye adım atma. Bunu da yine söyleyeyim. Kalbindeki sorunun cevabı evet diyor Akrep Burcu. Ne sordun ne geçirdin içinden bilmiyorum ama. Ve bereket. Bakın işte bu.
Akrep'te çok güzel bir şey var aslında ve zaten o gelecek. Somutta da gözükmeye başlayacak Akrep Burcu. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor. Bakalım ne gelecek diyelim. Yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Hani burada akrep aynı zamanda duygularını da çok bastırıyor demiştik ya, bu sadece aşk hayatıyla ilgili değil. Daha sevgiyle yaklaşmak, daha tatlı bir şekilde yaklaşmak. Bu da olayları birazcık yumuşatacak diyor Akrep Burcu. Ve güzellik. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Her şey güzel, kalbine göre olsun, kendine çok iyi bak. Her zaman söylediğim gibi zorun kolaylaşsın, hepimizin zoru kolaylaşsın. Sokak hayvanlarını ve kimsesiz çocukları unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kal.